Kahve sadece bir içecek değil, aynı zamanda toprağa emek veren insanların geçmişi, geleceği, umudu ve acısıdır. Kahvenin doğduğu topraklara, tozlu raflarda anlatılmayı bekleyen hikayelere doğru yol alıyoruz. Bu hikayede emek, umut ve kahve var. Get this life for free from the Most High. The way we come, we go. One time, make I live my life and do shakara. Kahve yolculuğunun en güzel kısmı, umut ve neşe dolu çocuklar ile bir araya geldiğimiz anlardı. Çocuklar keşfedilmeyi bekleyen birer hazine gibiydi. Kendini bulmak isteyenin bir çocuğun gözlerine bakması yeterliydi. Abakuru. Nimesa Chani. Mıvara Mutse. Diego. Günaydın. Dukunda Turkiye. Murakoze Chani. Murakoze Chani. Kıymetli kahve severler, bugün Ruanda'nın Rusashi bölgesinde Çoko Dağı'nın eteğinde Çoko köyünde kahve tarlalarındayız. Bugün 1 Mayıs, kahve emekçisi kardeşlerimizle beraber kahve topluyoruz. Sabah saat 7'de buraya geldik. Saatimiz 1. Yaklaşık 1 saat daha burada çalışacağız. Çalışmalar genellikle 7'de başlıyor ve 2'de bitiyor. Bunun temel sebebi de çok yüksek bir rakımda, çok dik bir yamaçta kahve toplanmaya çalışılıyor. Burada da en büyük problem bacaklar çok yoruluyor. Ayrıca ağaçlara dikkat edersen yaklaşık 3 metre bu dalları aşağı çekmeniz gerekiyor toplarken. Bu ciddi yorucu bir süreç. Burada bu kahve emekçileri hangi zor şartlarda kahve topluyorlar ve sizlere gönderiyorlar? Gelin beraber görelim. Kahve bahçesinde gerçekten ayakta durmak çok zor. Gördüğünüz gibi botlarım kayıyor. Buradan kayarak gidiyorum. Hatta ağaçlardan destek alıyorum. Yani şartlar gerçekten çok zor. Özellikle yağmur yağdığında bu eğime bir de yerin çamuru ekleniyor ve gerçekten kahveyi toplamak çok zor oluyor. Kahve ile ilgili doğru bilinen bir yanlıştan bahsetmek istiyorum. Aynı dal üzerinde, aynı ağaca ait bir büyük meyve, yanında da küçük bir meyve var. Yani buradan ne oluyor? Aynı ağaçta hem iri meyveler hem de küçük meyveler olabilir. Neticede hepsi aynı ağacın meyvesi, aynı özelliklere sahip, aynı lezzete sahip. Hani kahvenin büyük olması kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. ahubwo icyo nicyo kibazo dukunze guhura wenda nkunze guhura nacyo kuba
ndayikunda pe kuko ima amafaranga, ariko ku rundi ruhande nkagira ikibazo cy'uko narayisomaho ngo numve uburyohe bwayo neza. Ubwo rero nicyo kibazo ufite, nawe ndayikunda kuko yinjiza, ariko nanone nkagira ikibazo ko nari nayisomaho nta soko mbese tubona ngo tube twayijya mu iduka tuyigure natwe tuyinywe twumve kwikagira neza mbese. Bugünkü hasılat bayağı yorulduk ama değdi. Bu kahveleri işlemek için yıkama istasyonuna gideceğiz. İstasyonumuz da Abakunda Kahve Kooperatifi. Bu görmüş olduğunuz kahve emekçileri bugüne kadar hiç kahve içmemişler. Köy meydanında hep beraber kahve içeceğiz. Onlara Türk kahvesi yapacağız. Hadi köy meydanına. Gel. Emekçi dostlarımızla beraber köye geldik. Hep beraber birazdan Türk kahvesi yapacağız. Onlara servis edeceğiz. Türk kahvemiz için yeterli sayıda fincanımız yok. Bir kısmına da filtre kahve servisi yapacağız. Kahve emekçileri kahve meyvesini topluyor ama geçim o kadar zor ki kahve alacak paraları yok. Daha önce hiç kahve içmemişler. İlk defa kavrulmuş kahveyi gösterdim kendilerine. Çok şaşırdılar çünkü hep meyve halini görüyorlar. Diğer süreçleri bilmiyorlar. Türk kahvesi için Ruanda'nın Abakunda Kahve Kooperatifine ait bir bourbon çekirdeği kullanacağım. Mama, kahve. Bu topraklardan ülkemize gelen kahve kavrulup tekrar bu topraklara geri döndü. Mama, kahve. Kahve. Gönüllerimizi birbirine bağlayan tenlerimizin rengi değil, kahvenin rengiydi. Sen buna hediye ettiğinizi söyle. Kawa nibwo bwa mbere nyinyweye ariko numvisha iryoshye, nashishikariza buri muturarwanda wese uri hano ko yayitera kuko ari igihingwa kizamura ubukungu. Murakoze kandi Imana ibahe umugisha. Kahve iraryoshye no kujya abakiri bato ngiwe ndashaje aba urubyiruko no kubagisha bakajya batera kahve iraryoha kandi ikaba yongera ubuzima kera nyayo cyayi kikawa. Kawa n'ubwa mbere nyinyweye numvishije iryoshye cyane, nashishikariza umunyarwanda wese kuyitera kuko iraryoha. Kahveye değer katan o toprakların güzel insanlarıdır. Bu topraklarda yudumladığınız her kahvede emeğin izlerini görmek mümkündür. Bereketli topraklarda emeğin karşılığını alamayan emekçilerin nasır tutmuş bu düzene karşı yüreklerinde umut dolu sevgiyle yetişen kahvenin hikayesidir bu. Kahvelerin hepsini bu büyük çuvalda birleştirdik. Aslında iki çuvalı birbirine geçirdik. Ters çevirip şu üstteki çuvalı. Burası toplam 150 kilo. Bisikletlere bunları koyacağız. Her bisiklet bir adet çuval taşıyabiliyor. Toplam 150 kilo burası. Yıkama istasyonuna götürüp meyveyle çekirdeği birbirinden ayıracağız.
Kahve meyvemiz toplandıktan sonra ilk işlemimiz su dolu havuzlara onları doldurarak kaliteli meyveleri kalitesiz meyvelerden ayırmak. Bu işlemde de kalitesiz meyveler, kusurlu meyveler suyun yüzeyine çıkıyor. Bir işçi onları elek vasıtasıyla su yüzeyinden topluyor. Kahve meyvesi yıkandıktan sonra işlemimiz kahve meyvesini çekirdeğinden ayırmak. Bunun için de özel makineler kullanılıyor. Kahve meyvesinden çekirdeği ayırıyoruz. Boş bir havuzda yaklaşık 12 saat bu çekirdeğimiz bekleyecek. Buradaki esas amacımız müsilaj miktarının azalmasını istiyoruz ve böylece bu havuzda bekletiyoruz. 12 saat bekleyen, dinlenen çekirdeğimiz su kanallarına alınıyor. Buradaki amaç ne? Hem kahvenin üzerindeki müsilajı biraz daha azaltmak, ayrıca kalitesiz çekirdeklerin su yüzeyine çıkmasını sağlamak. Bu işlemimiz yaklaşık 1 saat sürüyor. Suyun yüzeyine çıkan kalitesiz çekirdekler başka bir kanala aktarılıyor. Kanaldaki yıkama işlemimiz bittikten sonra bu çekirdeklerin hepsi bir havuza alınacak. Havuz ağzına kadar suyla doldurulacak ve su fermentasyonu başlayacak. Buradaki amaç ne? Kahve çekirdeğinin üzerindeki müsilaj tamamıyla yok olana kadar bu işlemimiz devam ediyor. Ortalama 12 ila 48 saat arasında devam eden bir süreç. Sürecimiz tamamlandıktan sonra bu havuzlardan çekirdekler tekrar su kanallarına alınacak, iyice yıkanacak temiz suyla, akabinde de kurutma sehpalarına taşınmaya başlayacak. Tuironge kandi tuicheshe ikawa yacu. Dün topladığımız kahve meyvelerini çekirdekten ayırdık. Bugün ıslak işleme yöntemini yapacağız. Kahve emekçileriyle beraber bu görmüş olduğunuz havuzlarda gün boyu çalışacağım. Mesaim 8'de başladı. Yaklaşık 2 saattir çalışıyorum. Akşam saat 5'te de mesaim bitecek. Bu işler karşılığında diğer işçilerle aynı parayı alacağım. Ortalama 1500 Ruanda frangı. O da hesapladığımızda 1.2 dolar gibi bir civara geliyor. Kigali merkezde bir porsiyon yemeğin fiyatı ortalama 5000 frank. İşte bu şartlarda bu kahve emekçilerinin ne kadar zor bir hayat geçirdiğini düşünün. Haydi hep beraber işimize devam edelim. Akşama kadar bu havuzlarda ıslak işleme yöntemini yapacağız. Fermentasyonumuz tamamlandı. Müsilajı giderdik. Akabinde de temiz suda bu havuzda çekirdeğimizi yıkadık. Şimdi sehpalarımıza taşıyacağız. Ortalama %60 olan çekirdeğin nemini %11 ila 12,5'a düşürmek için çalışmalara başlayacağız. Bu süreç hava durumuna göre bir hafta, 10 gün, 15 gün sürebiliyor. Çünkü tam yağmurlu bir mevsimdeyiz. Süreç biraz uzayabilir. Aşama aşama sizlere göstereceğim. Çok yorulduk, bayağı da acıktık. Bugün kadın emekçilerle beraber öğlen yemeği yiyeceğiz. Menümüzde patates var. Annemiz de burada. Burada mama deniyor anneye. Mama. Mama, Nituka özgür. Özgür. Biraz enerjimiz yükselsin diye Türkiye'den getirdiğimiz lokumları ve baklavaları işçi emekçi kardeşlerimize dağıttık. Hem ağzımız tatlandı hem güzel sohbetler ettik. Sağ olsun bizi bu konuda destek veren Abu Bakar'a da çok teşekkür ediyorum. Kendisi de Türkiye'de okumuş bir kardeşimiz. Köylülerle beraber aramızdaki iletişimi sağlıyor. Abu Bakar gel kardeşim. Sana çok teşekkür ediyorum. Burada destek verdin. Eyvallah. Köylülerle aramızdaki sohbeti de sağlıyorsun. Teşekkür ederim. Sizi buraya ağırladığımız için teşekkür ederim. Evet, mesaiyi bitirdik. Şimdi patron beyi ziyaret edeceğim ve günlük paramı alacağım.
Yarın da bu parayla köylü çocuklara şekerlemeler alacağız. Nous on vivra dans l'intégrité. Tous ces rageux seront dégoûtés. Et cagoulés on rendra coup. Au déjeuner on aura de la... Nitwa Mukabandora Venansiya. Ubundi mu buzima busanzwe mu gitondo iyo mbyutse ndabyuka nkashyushya amazi yo koza umwana kubera mfite umwana mutoya ndera w'umuzukuru. Narangiza kumwoza nkamutegura neza nkamuha n'igikoma akajya nkamuherekeza nkamugeza mu nzira ajya ku ishuri. Iyo mbishoje aba ari mu masaha ya mu gitondo cyane kubera mfite inka hano mu rugo ndabanza nkajya no gushaka ubwatsi bw'inka nkabusiga ko mba nitegura kujya ku kazi. Hanyuma nkategura n'ibyo nza kuza kurya saa sita mvuye ku kazi. Narangiza kubitegura nkajya ku kazi. Namara kujya ku kazi rero nkajya gutunganya ikawa ku ruganda rw'abakunda kawa. Namara gutunganya ikawa ariko nyuma y'ibyo buriya kugira ngo nkunde kujya muri kiriya gikorwa cyo gutunganya ikawa ni uko nabanje kuba umuhinzi w'ikawa. Nabanje kuba umuhinzi w'ikawa ndanayikunda cyane. Kera nari umutindi wa burundu, umuntu w'umukene cyane. Noneho kugira ngo mbone umwenda wo kwambara byarangoraga. Ariko ikawa nkimara kumenya ubwiza bwayo, ikawa ubwo narayihinze ndayikunda, noneho turema itsinda turi abagore. Niyo mpamvu hari hakurya muhabona icyapa cyanditseho hinga kawa. Hinga kawa buriya ni asosiyasiyo y'abadamu. Ni asosiyasiyo ikorera muri koperative abakunda kawa. Ariko ibyo nkabifatanya no gukorera ikawa no gukunda kuyitunganya. Dore ko ikawa yacu yagiye no mu marushanwa. Igiye mu marushanwa ifata umwanya wa mbere. Icyo gihe tubona igikombe, tubona n'ishimwe badukubita miliyoni 4 z'igihembo giturutse mu rwego rw'igihugu. Ubwo rero ibyo ngibyo byagiye bituma dukangurira n'abandi badamu. Twari twatangiye turi abadamu bake cyane, twari abadamu 50 gusa. Noneho ubwo turabibakundisha dutangiza amafaranga 500 kuko twari dukennye cyane. Dutangiza amafaranga 500. Noneho ya mafaranga 500 birakomeza biraryoha. Abandi badamu bajya babona uburyo tubayeho n'ubufatanye dufitanye n'abazungu n'abaterankunga hirya no hino, babona uburyo bari kuza badutera inkunga. Abadamu bashaka kudusanga. Turavuga ngo amarembo arafunguye, turagura, abadamu baza ari benshi. Ubu duhagaze turi abadamu muri hinga kawa, umenya ari 170 manzi. Maze imyaka 15 ntunganya ikawa. Intunganya kugira ngo ibone ubwiza, kuko ubwiza bwayo iriya kawa ibukesha abagore. Niyo mpamvu burya mubona harimo abagore benshi. Ubwo rero gusa mbaye mbashimiye uburyo mwaje kudusura kandi twari tubanabakeneye. Murakoze cyane, bari kubatashya. Namwe murakoze.
Amakuru! Dabakumbuye! Çani çani! Muze! Dabakumbuye! Yego! Çani çani dabakumbuye! Artık bizde bu topraklara ait bir şeyler vardı. İnsanların birbirini anlaması için bazen susmak bile yeterlidir. Bize tertemiz yürekleriyle kucak açan bu insanların hayata olan bağı, kahve ile ilgili anlatılacak en önemli kısımdı. Mubaramutse! Baramutse neza. Amakuru! Makuru ni meza. Mesa çani! Numunesini aldığım bu kahve çekirdeği 18.9 çıktı nemi. Yaklaşık 3 gün daha kurutursak nemi 11 ila 12,5 arasına düşmüş olacak. Kurumuş olan çekirdeklerimizi kuru değirmene getirdik. Biraz sonra değirmende endokartlı kısımlardan ayıklanacak ve akabinde de üzerindeki silver skin temizlenecek. Böylece çekirdeklerimiz endokartlı halden artık kavrulabilir hale gelecek. Birazdan da bunun içerisindeki defekli çekirdekleri ayırmak için sorting bölümüne geçeceğiz. Hikaye burada bitiyor ama aslında başlaması gereken bölüm şimdi başlıyordu. Kadın yeniden filiz verecek, filiz ise kahve çocuk olacaktı. Kirlenen dünyada kahve emekçileri her zaman saf ve temiz kalacak. Tüm olumsuzluklara inat, gök mavi, yaprak yeşil, kahve ise hep kırmızı kalacak.